Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli rektörlerimiz, akademisyenlerimiz, sivil toplum kuruluşlarının mensupları, kıymetli hanımefendiler ve beyefendiler. Hepinizi selamların en güzeliyle selamlıyorum. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatuhu. Bugün burada ASSAM'ın 2017 yılından beri düzenlediği uluslararası kongrelerin 9.sunu gerçekleştirmek üzere toplanmış bulunuyoruz. ASSAM, İslam dünyasından kapsamlı katılım ile her yıl gerçekleştirdiği kongrelerde İslam ülkeleri coğrafyası başta olmak üzere dünya siyasetinde güncel sorunlarla ilgili akademik ve siyasal bir zemin üzerinde tespitler yapmak, uluslararası, bölgesel ve yerel krizlere çözüm önerileri getirmek, İslam ülkelerinin bir irade altında toplanması için gerekli müesseseleri belirlemek ve bu müesseseler için gerekli mevzuat modelleri oluşturmak. En önemlisi İslam dünyasına ve karar vericilere bir hal tarzı sunmayı amaçlamaktadır. Dikkat ederseniz ASSAM benzerlerinden farklı olarak tematik çalışma yürüten bir stratejik araştırmalar merkezidir. Yani yıllara sarı çalışma planı oluşturarak planındaki konuları geçmişten geleceğe stratejik bakış açısıyla inceleyip değerlendirerek modeller oluşturmaktadır. ASSAM yürüttüğü uluslararası kongrelerle bugüne kadar İslam Birliği için iki ana çözüm modeli üretmiştir. Bu iki ana model içinde çeşitli alt modeller de bulunmaktadır ki, bunlardan bazıları hayata da geçirildiler. Örnek olarak Fast Para Transfer Sistemi ve Troy Kredi Kartı Sistemi henüz daha yokken ASSAM raporlarında tabii ki bu isimlerle değil ama yer almıştı. Bu noktada İslam Birliği'nin gerekliliği ve bu birliğe nasıl ulaşılacağı çalışmalarının bir stratejik araştırmalar merkezi yoluyla yapılması fikrinin fikir babası ve ASSAM'ın kurucu başkanı emekli General merhum Adnan Tanrıverdi'yi rahmet ve minnetle yad etmek istiyorum. Biraz geriye giderek canlı şahidi olduğum ve herkesin merak ettiği olayların arka planından bahsetmek isterim. Böylece ASSAM'ın kuruluş felsefesini de anlamış olacağız. Adnan Paşa 1996 yılında 28 Şubat postmodern askeri darbesi döneminde silahlı kuvvetlerden emekliye sevk edilmişti. 90'lı yıllar Türkiye'de Müslümanca yaşamak isteyenlere kan kusturulduğu bir dönemdi. İslami yaşam tarzını benimsemenin cezası tüm kamu hizmetlerinden ve görevlerinden mahrum kalma sonucunu doğuruyordu. İşte böyle bir dönemin tam ortasında Adnan Paşa, yapılanların hukuksuz hatta kanunsuz olduğunu ifade ettiği için emekliye sevk edilmişti. Emekli olmasıyla birlikte bu hukuk dışı uygulamalara karşı sivil toplum çalışmaları kapsamında hukuk mücadelesi yürütmeye başlayan Adnan Paşa yaşananların Türkiye'nin iç dinamiklerini kullanan dış merkezlerin eseri olduğunu ve benzeri hukuk dışı uygulamaların diğer İslam ülkelerinde de yürütüldüğünü fark etmekte gecikmedi. Birinci Dünya Savaşı sonrası Osmanlı'nın yıkılması ile başsız kalan İslam dünyası küresel güçlerin karşısında kolay lokma haline gelmişti. Batı dünyası canı çektiğinde istediği kadar bu lokmaların tadına bakıyordu. Adnan Paşa çıkış yolunun İslam ülkelerinin tekrar birleşmesinden geçtiğini düşünüyordu. Önceleri Türkiye'deki kanaat önderleri, ilim adamları, akademisyenler, siyasetçiler, sivil toplum önderleriyle görüşmeye başladı. İslam Birliği nasıl kurulabilirdi? Daha sonra bu ilişki ağını genişleterek İslam ülkelerinden biraz önce saydıklarım gibi statü sahibi uluslararası kabul gören zevatla da irtibata geçti. Görüştüğü herkes İslam dünyasının içine düştüğü zilletten çıkış yolunun İslam Ülkeleri Birliği'nden geçtiğinde müttefikti. Adnan Paşa'nın muhtelif toplantılarda İslam Birliği'nin gerekliliği konusunda ittifak eden muhataplarına çok defa "Peki İslam Birliği nasıl kurulacak?" sorusunu yönelttiğine şahit oldum. Öyle ya, İslam Fıkıh Birliği'nin yolunun ehli hal vel akd şurası eliyle oluşturulacağı hükmünü vaaz ediyor. Ama Hülefai Raşidin dönemi sonrası bu hüküm uygulanamamış ve İslam Birliği yüzlerce yıl saltanat yoluyla devam ettirilebilmişti. Adnan Paşa'nın sorduğu soruya aldığı cevap 3 aşağı 5 yukarı hep aynıydı. Adeta ümmet Müslümanların kendi iradeleriyle birleşmelerinin mümkün olduğuna inanmıyordu. İşte Adnan Paşa tüm bu karamsar hava içinde çözüm üretebilmek ve İslam Birliği'ni oluşturabilmek için ısrarla ve adeta dantel örer gibi çalışılması gerektiğini görüyor ve bu yolda ciddi emekler sarf ediyordu.
Assam kongrelerinin geçmiş açış konuşmalarına bakarsak, uzun uzadıya İslam ülkelerinin mevcut dağınık ekonomik, askeri, siyasi potansiyellerinin anlatıldığını, Müslümanların ne tür tehditler altında olduklarını, birlik olurlar ise nasıl bir güce kavuşacakları gerçeğine dinleyicilerin ikna edilmeye çalışıldığını görüyoruz. Ama 7 Ekim 2023 sonrası, yani 2 yılı aşan süredir Gazze'de tüm dünyanın tepkilerine ve itirazlarına rağmen işlenen işgal, soykırım, vahşet bırakın Müslümanları, gayrimüslimleri bile çileden çıkardı. Hatta bazı arkadaşlarımız bundan 15 yıl önce Adnan Paşa İslam Birliği'ne ulaşmanın yollarını anlatırken içimizden bunun ütopya olduğunu düşünüyorduk. Ama artık başka çıkar yolu olmadığına ve Adnan Paşa'nın ne kadar ileri görüşlü olduğuna iyice kanaat getirdik diyorlar. Bu vesileyle Adnan Paşa'yı ve Assam'ın faaliyetlerini uzun yıllar finanse eden Emin Üstün Holding ve pek çok şirketin kurucusu Emin Üstün Bey'i bir kez daha minnet ve rahmet ile anıyor. Başta Adnan Paşa ve Emin Üstün Bey olmak üzere ahirete intikal eden tüm geçmişlerimizin muazzez ruhlarına birer Fatiha göndermenizi istirham ediyorum. Evet, işte Assam bu felsefe ile kuruldu. Size kısaca Assam'ın kuruluş felsefesinin geçirdiği süreci anlatmış oldum. Assam İslam Birliği için neler yaptı, kısaca ondan da bahsetmek isterim. Assam, İslam ülkeleri coğrafyası başta olmak üzere dünya siyasetinde güncel sorunlarla ilgili akademik ve siyasal bir zemin üzerinde tespitler yapmak, uluslararası, bölgesel ve yerel krizlere çözüm önerileri getirmek, İslam ülkelerinin bir irade altında toplanması için gerekli müesseseleri belirlemek ve bu müesseseler için gerekli mevzuat modelleri oluşturmak, İslam dünyasına ve karar vericilere bir hal tarzı sunmak amacındadır. Assam bu amacı gerçekleştirmek için stratejik araştırma kurulları oluşturmuştur. Bu kurulları kısaca sayarsam, ki zamanı faydalı kullanabilmek için kısaca değinerek geçiyorum. İslam Ülkeleri Birliği organları için Mevzuat İnceleme ve Araştırma Kurulu, İslam Ülkeleri Ekonomik İşbirliği İmkanlarını İnceleme ve Araştırma Kurulu, İslam Ülkeleri Savunma ve Savunma Sanayi İşbirliği Ortamını İnceleme ve Araştırma Kurulu, İslam Ülkeleri Dış Politika İnceleme ve Araştırma Kurulu, İslam Ülkeleri Adalet Sistemi İnceleme ve Araştırma Kurulu, İslam Ülkeleri Ortak Asayiş ve Güvenlik Organizasyonu İnceleme ve Araştırma Kurulu, İslam Ülkeleri Milli Güç Unsurları İnceleme ve Araştırma Kurulu, İslam Ülkeleri Dışındaki Dünya Devletleri Milli Güç Unsurları İnceleme ve Araştırma Kurulu olmak üzere toplam 8 stratejik araştırma kurulumuz bulunmaktadır. Assam bu amacı gerçekleştirmek için stratejik araştırma kurulları oluşturmuştur. Bu kurulların araştırma alanlarında kalan konularda araştırma, inceleme, seminer, kongre çalışmaları uluslararası seviyede yürütülmektedir. Assam, Afrika İslam Birliği modeli uluslararası kongreleri olarak adlandırdığı ilk kongreler serisini 2017-2023 yılları arasında 7 uluslararası kongre olarak icra etmiştir. İlk 7 kongre serisi sonucunda İslam Birliği'ne giden yol uluslararası siyaset ve diplomasinin araçlarını, yöntemlerini kullanacak şekilde tasarlanmış ve model haline getirilmiştir. Bu çalışmalar İslam Birliği'ne ulaşmayı mümkün kılacak 2 farklı örnek model üretmiştir. Bu modellerden ilki barış döneminde İslam Birliği'ne ulaşmayı mümkün kılan, ikincisi ise kriz veya savaş döneminde örneğin Gazze görev barış gücü oluşturulup, zaman içinde geliştirilerek İslam Birliği'ne ulaşmayı mümkün kılan modeller olarak tebarüz etmiştir. Özetle tüm dünya, uluslararası sistemin adaleti tesis etmek bir tarafa, günümüz sorunlarının ana kaynağı olduğu konusunda hemfikir. Çözüm konusunda çeşitli görüşler olmasına rağmen Assam gibi kapsamlı incelenmiş bir çözüm önerisi bulunmadığını da üzülerek ifade edebilirim. Günümüzde yavaş yavaş, İslam ülkelerinin de siyasi bir birliğe sahip olması gerektiği ve federasyon, konfederasyon seçeneklerinin incelenmesi görüşlerinin dillendirilmeye başlandığını da göz önünde bulundurursak, bu konuda Assam'ın neredeyse en az 10 yıl ileriden geldiği görülmektedir. 2017-2023 yılları arasında yürütülen çalışma ile Model Afrika Konfederasyonu, İslam Birliği kapsamlı bir model olarak oluşturulmuş, bu kapsamda İslam ülkelerinin birlik oluşturabilmesi için 2 tane model önerisi ortaya konmuş.
İslam ülkelerinin bir konfederatif yapı altında ve bölgesel İslam Birliği federasyonlarının üyesi olarak İslam Birliği'nin gerçekleşebileceği tasavvur edilmiş, İslam coğrafyası jeopolitik yapıları dikkate alınarak 9 bölgesel federasyon oluşturabilecekleri öngörülmüş, bu 9 bölgesel federasyonun birleşerek Afrika İslam Birliği Konfederasyonu'nu oluşturması tasavvur edilmiş, model İslam Birliği'nin teşkilatlanma esas ve prensipleri oluşturulmuş, model İslam Birliği'nin organizasyon yapısı tasarlanmış, model İslam Birliği için model bir anayasa da oluşturulmuştur. Özetle tüm dünya, uluslararası sistemin adaleti tesis etmek bir tarafa, günümüz sorunlarının ana kaynağı olduğu konusunda hemfikir. Çözüm konusunda çeşitli görüşler olmasına rağmen Assam gibi kapsamlı incelenmiş bir çözüm önerisi bulunmadığını da üzülerek ifade edebilirim. Günümüzde yavaş yavaş, İslam ülkelerinin de siyasi bir birliğe sahip olması gerektiği ve federasyon, konfederasyon seçeneklerinin incelenmesi görüşlerinin dillendirilmeye başlandığını da göz önünde bulundurursak, bu konuda Assam'ın neredeyse en az 10 yıl ileriden geldiği görülmektedir. Afrika İslam Birliği modeli uluslararası kongreleri sonucunda bunun siyasi bir birlik yoluyla olabileceği ve bu birliğin ancak İslam ülkeleri parlamentosu kurulması ile mümkün olabileceği ve buna imkan tanımak için de her İslam ülkesinin Bakanlar Kurulu'nda İslam Birliği Bakanlığı ihdas edilmesi gerektiği kanaatine varılmış ve Assam Yönetim Kurulu'nca onaylanan İslam Ülkeleri Konfederasyonu bildirgesi 29'u İslam ülkelerinden 80'i Türkiye'den olmak üzere 109 sivil toplum kuruluşu yetkilisi tarafından da 2017 yılında imzalanarak basın vasıtasıyla dünya kamuoyuna duyurulmuştur. Yani İslam Devletleri Birliği'nin oluşması için İslam ülkelerinin üniter yapıları, dilleri, bayrakları gibi konumlar korunarak 9 bölgesel federasyon altında toplanması, bu bölgesel 9 federasyonun da İslam Birliği Konfederasyonu'nu oluşturması öngörülmüştür. Oluşacak İslam Ülkeleri Konfederasyonu'na Model Afrika İslam Devletleri Konfederasyonu adı öngörülmüştür. 2017-2023 yılları arasında sürdürülen uluslararası kongre serisinde İslam Devletleri Konfederasyonu için bir model oluşturulmuş ve bir sonuç raporu ile basılı hale getirilmiştir. Ayrıca bildirilerde vurgulanan hükümler dikkate alınarak İslam Ülkeleri Konfederasyonu için model bir anayasa taslağı hazırlanmıştır. İslam coğrafyası jeopolitik yapıları dikkate alınarak ekranda gördüğünüz gibi 9 bölgesel federasyon oluşturabilecekleri öngörülmüştür. Oluşacak Afrika İslam Devletleri Model Konfederasyonu'nda konfederasyon, adalet, savunma, savunma sanayi, içişleri ve dışişleri olmak 5 ana faaliyet alanından sorumlu olacaktır. Her bir bölgesel İslam Devletleri Federasyonu ise 6 faaliyet alanından sorumlu olacaktır. Gümrük ve ticaret, ulaştırma ve denizcilik, ekonomi, bilim, sanayi ve teknoloji, kalkınma, kültür ve turizm. Milli devletler de 10 faaliyet alanından sorumlu olacaktır. Eğitim, maliye, sağlık, çevre şehircilik, gençlik ve spor, sosyal politikalar, orman ve su işleri, tarım ve hayvancılık, enerji ve tabii kaynaklar, çalışma ve sosyal güvenlik. Bunlarla ilgili detaylar Assam'ın ve Assam kongrelerinin web sitelerinde Türkçe, Arapça ve İngilizce dillerinde yer almakta, ayrıca basılı kitap sürümleri de bulunmaktadır. Assam 2017-2023 yılları arasında İslam Birliği çalışmalarını yürüterek siyasi birliği oluşturmayı ve yürütmeyi mümkün kılan 2 model oluşturmuştur. Akabinde 2024-2027 yılları arasını kapsayacak şekilde kriz bölgelerine, sebeplere ve çözümlere yönelmiştir. Tabi burada kriz kelimesini siyaset bilimindeki terminolojik anlamda değil popüler manada kullandığımızı belirtmek isterim. 2024-2027 yıllarını kapsayan 4 yıllık sürede İslam coğrafyasını ilgilendiren bölgelerdeki krizlere çözüm önerileri getirmek üzere icra edilecek 2. kongre serisinin ana konuları şu şekilde seçilmiştir.
Afrika İslam Birliği modeli Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesi krizlerine çözüm arayışı Kongresi 2024 yılında icra edildi. Afrika İslam Birliği modeli Avrupa ve Orta Asya Türkistan bölgesi krizlerine çözüm arayışı Kongresi 2025 yılı için planlanmıştı. Şu an icra ediyoruz. Afrika İslam Birliği modeli Yakın Doğu Asya ve Güneydoğu Asya bölgesi krizlerine çözüm arayışı Kongresi 2026. Afrika İslam Birliği modeli Doğu Afrika, Güneybatı Afrika, Kuzeybatı Afrika bölgesi krizlerine çözüm arayışı Kongresi 2027. 2024-2027 yıllarında icra edilecek kongre serisine Afrika İslam Birliği modeli krizlere çözüm arayışı kongre serisi adı verilmiştir. Bu yıl kongremizde Almanya, Bosna Hersek, Hindistan, Kazakistan, Kuzey Makedonya, Mısır, Keşmir, Kosova, Malezya, Pakistan, Sudan, Somali, Suriye, Türkiye olmak üzere 14 ülkeden katılımcılarımız bulunmaktadır. Her yıl kongre formatında icra ettiğimiz uluslararası etkinliğimiz bu yıl zirve, kongre karışımı bir formatta icra edilmektedir. Öğle yemeğine kadar devam edecek açılış konuşmalarını müteakiben aramızda bulunan çok kıymetli üniversite rektörlerimiz zirve konuşmalarını gerçekleştireceklerdir. Yarın sabah yaklaşık öğle saatlerine kadar anahtar konuşmacılarımız tebliğlerini sunacaklardır. Yarın öğleden sonra ise kongremiz paralel oturumlar halinde 4 oturum gerçekleştirecektir. Bu oturumlar için bilim kurulumuz 26 bildiri kabul yapmıştır. Her yıl olduğu gibi bu yılda etkinlik Türkçe, Arapça, İngilizce olmak üzere 3 dilde simultane tercüme ile yapılmakta. Yüz yüze yürütmekte olduğumuz etkinliğe yurt dışında bulunup çevrim içi bağlanacak katılımcılarımız da olduğundan karma formatta icra edilmektedir. Ayrıca etkinliğimiz canlı olarak 3 dilde YouTube kanallarımızdan da yayınlanmaktadır. Çalışmalarımızın hayırlara vesile olmasını dilerim. 2,5 yılı aşan süredir Sudan'da iç kriz kılıfı giydirilmiş uluslararası bir müdahale cereyan ediyor. Bu sürede güncel olmayan Birleşmiş Milletler raporlarına göre 19.000'den fazla kişinin öldürüldüğü, 13 milyon civarında kişinin göç etmek zorunda kaldığı, bunun yaklaşık 4 milyonunun Sudan dışına çıktığı uluslararası raporlara yansıyor. Dış müdahaleler gizlice yürütülmese çok önceleri sona erebilecek bir krizle karşı karşıyayız. İslam ülkelerinin birleşerek Sudan barış gücü oluşturması durumunda krizin hızlıca sonlanacağına inanıyoruz. Keşmir'i sürekli anıyoruz ama pek çoğumuz Keşmir sorunun ne olduğu hakkında detaylara sahip bile değiliz. Pek çoğumuzun Gazze'yi 7 Ekim'den sonra tekrar öğrendiği gibi Keşmir'i öğrenmek için de Keşmir'in de bir 7 Ekim yaşamasını mı bekliyoruz? İslam ülkelerinin birleşerek soruna müdahil olması, gerekmesi durumunda ise insani krizi durdurmak için Keşmir barış gücü oluşturması durumunda krizin hızlıca sonlanacağına inanıyoruz. Doğu Türkistan'ı yıllardır işgali altında tutan Çin, bölgedeki sorunu bir terör meselesi gibi sunarak dünya kamuoyunu yanıltmaya çalışsa da gerçek sorunun bir güvenlik ve terör sorunu olmadığı açıktır. Tersine, asıl sorun hakları gasp edilmiş bir halkın hak arama çabasıdır. 5 yıl sonra üzerine konuşabileceğimiz Doğu Türkistanlı Türk ve Müslüman kimliği kalacağı bile şüphelidir. Müslümanların 3. sınıf varlık, bakın 3. sınıf insan demiyorum, 3. sınıf canlı muamelesine maruz kalmamasının yolu İslam ülkelerinin birlik oluşturmasından geçmektedir. Birliğe İslam coğrafyası bölgesel birliktelikler oluşturarak ulaşılabileceği gibi, daha hızlı bir model olarak İslam ülkeleri barış gücü oluşturularak da ulaşılabilir. Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de Bakara suresi 214. ayeti kerimesinde, "Yoksa sizden öncekilerin çektikleriyle karşılaşmadan cennete girebileceğinizi mi sandınız?" buyuruyor. Günümüzde kriz bölgelerinde ümmetin bir kısmı Allah'ın yardımı ne zaman gelecek diyerek acı içinde kıvranıyor. Ümmetin geri kalan kahir ekseriyeti ise sanki Bakara suresi 214. ayetinin muhatabı kendileri değilmiş gibi sadece seyrediyorlar. Assam olarak küresel adaletin tecellisine, hakkın ve hukukun yerini bulmasına katkı sağlamak, kalıcı bir sistem oluşturulmasında katkımız olması için yürüttüğümüz bu çalışmalar indi ilahide, mizanda bizi sorumluluktan kurtarmaya yeter mi bilmiyorum.
Cumhurbaşkanımızın Filistin meselesinde sergilediği vizyoner ve cesur liderlik, Türkiye'nin sadece bölgesinde değil, tüm insanlığın vicdanında da söz sahibi bir ülke olduğunu bir kez daha tüm dünyaya göstermiştir. Gazze için Mısır'da düzenlenen zirvede, kendilerini barışın temsilcisi olarak tanıtan birçok liderin ötesinde, gerçek barışın adresi Türkiye olmuştur. 2026 yılı Nobel Barış Ödülü'ne hazırlanan Donald Trump dahi, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan öğrendiği barış ve kardeşlik politikasını örnek aldığını ifade etmiş, adeta bu vizyonun bir talebesi olmuştur. Gazze'de sürdürülebilir güvenliğin sağlanmasını önemsiyoruz. Güvenli, yaşanabilir ve Filistin'e ait, Filistinlilere ait bir Gazze, hatta Batı Şeria yani bağımsız ve özgür Filistin için Türkiye'nin Gazze görev gücünde lider ülke olarak görev almasını da çok önemsiyoruz. Bu ASSAM'ın kuruluşundan da önce, ASSAM kurucu başkanı Adnan Tanrıverdi'nin 2009 yılından beri üzerine çalıştığı bir konu olarak artık dünyanın da gündemine girmesi bizim açımızdan memnuniyet verici olmaktadır. Filistin, uluslararası hukuka göre soykırım uygulandığı, İslam fıkhına göre ise bir zamanlar Darül İslam olduğu için düşman işgalinden kurtarılması farzdır. Yaşasın özgür Filistin! Yaşasın Türkiye! Yaşasın İslam Birliği! İslam dünyası tarihteki başarılı örnekleri ders çıkarmak gayesiyle incelemekte, günümüz sorunlarını analiz etmekte, fakat çözüme yönelik çalışma yapmakta zayıf kalmaktadır. ASSAM, İslam dünyasının siyasi birlikteliğe olan ihtiyacına yönelik, federasyonlardan oluşan konfederatif bir çözüm modeli üzerine 7 yıllık uluslararası bir çalışma yürütmüş, 2 ayrı model oluşturmuştur. Bu modellere Afrika İslam Birliği Konfederasyonu adını vermiştir. Siyasi birliğimizin olmayışı sebebiyle Gazze'de yaşanan soykırıma müdahale edemediğimiz gerçeğini bile dile getirmeye cesaret edemeyişimiz yüzünden kitleler sürekli aynı soruyu soruyor. 2,5 milyarlık İslam alemi nasıl olur da Gazze'ye seyirci kalır? Bu soru sizi de ezmiyor mu? Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve değerli ekibi, Gazze, Kıbrıs, Suriye, Irak, Sudan ve benzeri kriz noktaları başta olmak üzere İslam dünyasının, hatta Ukrayna gibi diğer ülkelerde yaşanan krizlere diplomatik, siyasi, ekonomik çözümler üretmek için çok kıymetli çabalar harcamaktadır. Bu kıymetli çalışmalar sebebiyle hükümetimizin değerli üyelerine gayret, emek ve azimleri için yürekten tebrik, takdir ve teşekkürlerimizi arz ederiz. Rabbim gönüllerine açıklık ve azim, bileklerine güç kuvvet versin. Bu vesileyle ASSAM'ın stratejik araştırma kurullarına emek sarf eden tüm stratejistlerimize, bu kongrede de çokça emekleri bulunan tüm personelimize, bize kıymetli destekler veren kongre paydaşlarımız, İslam Alimleri Vakfı, Türkiye Gönüllü Teşekkürler Vakfı, İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği, Adaleti Savunanlar Derneği, Afrika Asya Üniversiteler Birliği'nin kıymetli başkanlarına, kongremize ev sahipliği yapan İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi'ne ve kıymetli rektörümüze, kongremizin icra kurulunda görev yapan kıymetli dış ilişkiler koordinatörümüz Profesör Doktor Ensar Nişancı Bey'e ve icra kurulu üyelerimiz Profesör Doktor Çağrı Yıldırım ve Profesör Doktor Ömer Esen Beylere, ASSAM'ın değerli yönetim kurulu üyelerine, genel sekreterimiz Ali Coşar Bey'e, açış konuşmaları ile bize ufuk veren değerli rektörlerimize, tebliğleriyle bizi bilgilendiren tüm akademisyenlerimize, bizi kırmayıp buraya kadar gelen siz kıymetli dostlarımıza ve internetten bağlanarak seyredenlere, takipçilerimize şükran ve teşekkürlerimi arz ederim. Saygılarımla.